Aşkım. Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğa ve Mustafa'nın vedasına üzülenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Sezon finali tadında bir bölüm izledik ve tam tamına 4 karaktere veda ettik. Peki bundan sonra Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak? Gelelim bu soruların cevabına. İlk olarak bu 4 veda hakkında konuşmak istiyorum. Videomuza Firaz'la başlayacak olursak, Firaz'ın veda sahnesi gerçekten nefes kesiciydi. Nursema'nın en mutlu gününde Demet'in gelip gerçekleri ortaya çıkarması, ardından Nursema ile Firaz'ın yaşadığı duygusal yüzleşme nefesleri kesti. Bu sahnede duygulanmayan yoktur. Ben Firaz'ın vedasına çok üzüldüm. Ancak Firaz böyle bir sonu hak etti. Çünkü Nursema'yı aldattı ve aldatma gibi bir eylemin affedilmesi beklenemez. Nursema burada doğru olanı yaptı ve hem Nursema karakteri hem de Firaz karakteri duyguyu bizlere çok iyi bir şekilde yansıttı. Firaz'a, dizimize tüm emeği için çok teşekkür ediyoruz. Firaz karakteri bu sezon izleyicilerin hoşuna gitmese de önceki sezon dizimize katılmasının ardından gösterdiği değişim ve Nursema'ya olan sevgisiyle hepimizin takdirini kazanmıştı. Keşke hikaye böyle ilerlemeseydi ve Nursema ile Firaz'ın daha mutlu sahnelerini görseydik. Ancak senaryoyu tekrar döngüsünden çıkarmak için böyle bir hamle yapıldı ve sonunda Nursema ile Firaz'ın ayrıldığını gördük. Firaz'ın vedası Nursema'nın hayatında yeni bir sayfa açmasına neden olacak. Dizimizin yeni bölümünde 6 aylık bir zaman atlaması göreceğiz. Bu zaman atlamasında Nursema yavaş yavaş kendisine gelmeye başlayacak. Firaz'ı unutmaya ve kendi hayatına odaklanmaya başlayacak. Bu süreçte Nursema'nın tıpkı eski bölümlerdeki gibi şirkete geri döndüğünü göreceğiz. Açıkçası ben Nursema'yı güçlü bir şekilde göreceğimiz için çok mutluyum. Öte yandan yeni bölümde Asil ve Nursema'nın arasında atışmalar göreceğiz. Asil, toplantıda yaşadığı zor anların ardından Nursema ile karşılaşmasında "Ne yapayım, senin hisselerini alıp seni mi alayım" söyleminde bulunacak ve bu durum sonrasında Nursema'nın büyük tepkisiyle karşılaşacak. Ben Asil'in bu söylemini Nursema ile Asil'in arasında bir aşk göreceğimize yorumluyorum. Sizlere daha önceki analizlerimde Nursema'ya bir partner gelmediği için Asil ile arasında duygusal bir yakınlaşma olabileceğinden bahsetmiştim. Ve şu anlık senaryo oraya gidiyor. Asil son bölümlerde olayları tek başına çözen ve dizimizin gidişatında önemli bir karakter haline geldi. İlk başlarda Asil çok gıcık bir karakterdi. Bunu kabul ediyorum. Ancak son bölümlerde toparlanmaya başladı. Ve ilerleyen bölümlerde Asil ile Nursema arasında bir aşk görürsek şaşırmayalım. Dizimizin senaryosunda izleyicilerin tepkileri çok belirleyici oluyor. Bunu daha önceki analizlerimde sizlere söylemiştim. Her ne kadar bazı izleyicilerimiz dizi gerçek hayat hikayesinden uyarlandı, "Sen ne diyorsun?" söyleminde bulunsalar da hangi gerçek hayat hikayesinde böyle olaylar yaşanıyor? Ben dizimizin gerçek hayattan alındığı hikayenin sadece en başta gördüğümüz seküler ve muhafazakar aile çatışması olduğunu, sonrasında yaşananların tamamen kurmaca olduğunu düşünüyorum. Yani bir aile düşünün, bu kadar olay yaşasın. Bana çok inandırıcı gelmiyor. Bundan dolayı Nursema ile Asil'in arasında göreceğimiz birliktelikte izleyici tepkilerinin çok belirleyici olacağını, eğer izleyicilerden farklı bir istek gelirse buradaki senaryoda geri adım atılacağını ve Nursema'ya başka bir partner gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle burada en dikkat çekici isim kesinlikle Rüzgar. Rüzgar karakteriyle Nursema arasında güzel sahneler görmüştük. Ancak sonrasında Rüzgar Nursema'yı terk etti. İlerleyen bölümlerde Rüzgar'ın olası dönüşü ve Nursema'ya kendini affettirme sürecini izlemek dizimizin seyir zevkini arttırır. Geçtiğimiz sezonu hatırlayın. Dizimiz gene bir düşüş sürecindeydi. Sonrasında Firaz karakteriyle Nursema arasında yakınlaşmalar gördük ve bu aşkla beraber dizimizin temposu yükseldi. Tekrar benzer bir durumu Rüzgar'ın geri dönüşüyle beraber Nursema ile Rüzgar sahnelerinde görebiliriz. Bu konuda sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Evet, şimdi asıl konumuza gelelim. Doğa, Mustafa ve Işıl'ın vedasına. Son bölümde Işıl'ın gerçek yüzünün ortaya saçılmasını ve tüm ailenin Işıl'ın gerçek yüzüyle yüzleşmesini beklerken bu durum gerçekleşmedi. Mustafa bir mektupla delilleri bıraktı, ardından Işıl'ın karşısına çıktı. Ancak bu deliller kime ulaşacak? Ulaştığında ailenin vereceği tepkiler ne olacak? Bunların hiçbirini göremedik. Yeni bölüm fragmanında da dizimiz direkt zaman atlamasıyla başlıyor. Yani bunu göremeyeceğiz. Görsek bile vurucu bir sahneyle olmayacak. Muhtemelen geçiştirilecek. Açıkçası ben bunun büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dizimizi izleyen izleyiciler uzun zamandır Işıl'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını, ardından bir yüzleşme sahnesi izlemek istiyorlardı. Ancak senaristler bunu yapmadı ve Işıl'ın sonunu Mustafa ve Doğa ile beraber getirmeyi seçtiler. Evet, Doğa karakterinin dizimize veda edeceğini biliyorduk.
Ancak Doğan'ın vedası Işıl'la Mustafa ile olmak zorunda mıydı? Başka bir şekilde Doğan'ın vedasını göremez miydik? Bunu da senaristlere sormak istiyorum. Ayrıca burada değinmek istediğim bir diğer konu da Mustafa. Biliyorsunuz Mustafa çok acı çekti. Özellikle Pembe'nin vedası Mustafa'yı fazlasıyla etkiledi. Ancak Mustafa Işıl'ın karşısına çıktı. Burada en azından bu ikilinin arasında bir yüzleşme göreceğiz diye sevinirken Mustafa'nın Işıl'ın karşısına çıkmasından birkaç dakika sonra tekne kaza yaptı ve hepsinin vedasını gördük. Son bölüm genel olarak bu sezonki bölümlere göre iyiydi. Ancak bu veda sahneleri biraz aceleye getirildi. Bu konuda izleyici düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Sizlerin düşünceleri dizimizin gidişatı açısından çok belirleyici oluyor. Bundan dolayı düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Peki yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Asil'in yaverinin Ünallardan biri yaşıyor olabilir söylemi kim içindi? Gelelim bu sorunun cevabına. Burada izleyicilerin kafası da çok karıştı. Şimdi hepsini tek tek açıklayacağım. Öncelikle Doğa ve Mustafa'nın dizimize devam etmeyeceğini sizlere net bir şekilde söylemek istiyorum. Doğa ve Mustafa karakterleri son bölümle beraber dizimizden ayrıldı. Normalde Işıl'ın vedası da daha önce açıklanmıştı. Bunu sizlere paylaşmıştım ve hala da durum bu şekilde. Ancak Işıl'ın vedası ile ilgili farklı durumların olabileceğini ve ilerleyen bölümlerde Işıl'ın dizimize geri dönebileceğini sizlere söylemek istiyorum. Bunun düşük bir ihtimal ancak olası olduğunu söyleyelim. Çünkü Işıl'ı da denklemden çıkarırsak geriye hiçbir isim kalmıyor. Pembe'nin dizimize geri dönmeyeceğini biliyoruz. Bu konuda hiçbirimizin şüphesi yok. Ki bunun akıllara gelmemesinin en büyük sebebi de Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu şu an başka bir dizide oynuyor. Bundan dolayı Ünallardan yaşayabilecek başka kimse yok. Burada eğer biri olacaksa o kişi Işıl olacaktır. Bunun dışında bu durumun dikkatleri üzerine çekmek için yapılan bir senaryo hamlesi olduğunu düşünüyorum. Vedalardan bahsettik, yeni bölümden biraz bahsettik. Şimdi gelelim dizimizin yeni bölümünde diziye dahil olacak iki bomba karaktere. Dizimizin yeni bölümünde Başak ve Tuncay'ı bir arada göreceğiz. Bu iki yeni karakterin bir arada olması dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu ikiliden doğacak bir çatışmayı bizlere gösteriyor. Burada Tuncay karakterinin Hikmet'in oğlu olduğunu daha önce analizlerimde sizlere bahsetmiştim. Muhtemelen bu konu bu şekilde işlenecek ve Ömer yeni bölümle beraber Hikmet'in ailesine ulaşmak için harekete geçecek ve burada Tuncay ile karşılaşacak. Başak karakterinde ise durum biraz farklı. Başak'ın Hikmet'in kızı olabileceği ihtimali güçlü. Ancak tüm senaryoyu buradan mı kurarlar yoksa Başak karakterinin Tuncay ile bağlantısı bambaşka şekilde mi olur? Bunu şu anlık kestiremiyorum. Ancak Başak karakterinin Doğan'ın yerine geldiğini ve Fatih ile Başak arasında bir aşk göreceğimizi sizlere söylemek istiyorum. Bundan dolayı hem Tuncay'ın hem de Başak'ın hikayesi yoğun bir şekilde dizimizde işlenecek. Ve bu karakterlerin geçmişi de belirleyici olacak. Yani ilerleyen bölümlerde senaryo bu iki karakter üzerinden şekillenecek. Ömer'in Hikmet'e verdiği sözü tutmak için büyük çaba harcayacağını ancak bu süreçte sık sık Tuncay ile karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Ayrıca Ömer ve Kıvılcım'ın arasının bozuk olduğunu da düşünürsek gelecek bölümlerde Tuncay ve Kıvılcım arasında bir ilişki görmemiz çok olası. Bakalım Ömer ve Kıvılcım'ın hikayesi nasıl şekillenecek? Dizimize katılan yeni isimlerin senaryoya katkısı ne düzeyde olacak? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz.